Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda son günlerin gözde modellerinden Zephyr modelini inceleyeceğiz. Zephyr'in kısa süre önce alfa modeli yayınlanmıştı. Şimdi de beta modeli, yani gelişmeler çok hızlı. Zephyr'in adresi Hugging Face Co üzerinde. Şu adrese girerseniz bu sayfaya ulaşıyorsunuz. Burada Zephyr'in beta sürümüyle ilgili bütün bilgilere ulaşmanız mümkün. Bakın mesela model açıklaması olarak 7B parameter GPT-like model fine-tuned on a mix of publicly available synthetic datasets biçiminde bir açıklama yapmış. Yani 7 milyar parametrelik GPT benzeri modelin ince ayarlanması ve bu işlemin yaygın olarak bilinen, erişilebilen sentetik datasetleri üzerinden yapıldığını belirtiyor. Dil yine İngilizce, lisansı MIT ve Mistral AI, Mistral 7B ve 0.1 modelinin üzerine geliştirildiği burada belirtiliyor. Kaynakları buradan görüyorsunuz. GitHub üzerinde de mevcut. Demo olarak Zephyr Chat sayfasına girip doğrudan herhangi bir şekilde Zephyr'i yüklemeden işlemler yapabiliyorsunuz. Chat yapabiliyorsunuz. Chatbot Arena olarak da Arena LMCs.org adresi verilmiş. Şimdi asıl önemli olan bu performans olayı. Bakın Zephyr 7B beta. Şimdi MT benchmark bakın 7.34. Ondan fazla ne var? Wizard LM sürüm 1.0 70 milyar yalnız. Bakın 7 milyarlık bir parametre özelliği var Zephyr 7B beta'nın. 70 milyarlık bir şeyi çok yakın. Aynı zamanda GPT 3.5 Turbo 794, Cloud 2806, GPT 4 899 biçimde. 734 ile 7 milyarlık bir parametre olduğunu düşünürsek oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Şurada hangi özelliklerinin baskın olduğunu bu grafikten görebiliyoruz. Neler? İşte yazma, rol üstlenme, reasoning, işte mantığını çıkarma, kök bilgileri, çıkarım, kodlama, matematik gibi gruplarda işte şurada modelleri görüyorsunuz. Zephyr 7B yeşille gösterilen burada görebiliyorsunuz. Daha fazla ayrıntıya girmeyeyim. Bu sayfayı incelemenizi öneriyorum. Burada her türlü bilgi mevcut. Bir de size adresleri vereceğim. Linkleri büyütebilirsem bakalım. Burada büyütemedim. Neyse. Ollama Models adresimiz şu. Birazdan onunla bağlayacağız. Zephyr'in ana sayfası Hugging Face üzerinde. Online chat için bu adrese girebiliyorsunuz ve Zephyr 7B beta'yı eğitirken hangi datasetlerin kullanıldığını liste olarak şu adresten görebiliyorsunuz. Bunu birazdan büyüteceğim. Aynı zamanda açıklamalar kısmına da bu adresleri ekleyeceğim. Şimdi kısaca bakalım şuradan. Evet. Az önce ben ollama üzerine Zephyr'in en son sürümünü tekrar yükledim. Şeye dikkat edin, şuna dikkat edin. Ollama, pull yüklemek için
şey yapıyorsunuz. Zephyr 2 nokta üst üste latest. Bu ne için önemli? Şimdi 4.1 GB'lık dosyalar yüklüyor. Yani en azından benim yüklediklerim bu kadar. Siz 70B'lik modeller yüklerseniz daha büyük alana ihtiyacınız olacak. Yani sadece 4 tane model bende 16.4 GB'lık bir yer tutmuş. Şimdi beta sürümü yeni sürüm olduğuna göre alfayı tutmaya gerek yok. Onunla karşılaştırma gibi bir ihtiyaç duymuyorum. O yüzden de latest diyerek beta'yı yüklemeyi sağladım. Şurada ben deneyelim tekrar. Ollama pool zephyr latest dedim. Enter'ladım. Bakın az önce yüklemiş olduğum için tekrar indirmeye kalkışmıyor. Yani bunun Ollama'nın en güzel özelliklerinden birisi. Büyük boyutlu dosyalarla uğraştığımız için bu zaman kazandıran bir özellik. 4.1 GB'lık bir alanı israf etmemiş olduk. Tekrar Ollama list diyorum. Mesela 21 saniye önce yüklenmiş durumda Zephyr'in en son sürümü. Ondan bir önce Mistral OpenOrca'nın son sürümünü yüklemişim. Ama şu anda son sürüm olmayabilir bu. 10 gün önceymiş. Mistral Latest'ta 2 hafta önce yüklemişim. Şimdi Ollama Run Zephyr. Burada latest demeye gerek yok çünkü tek bir Zephyr modelimiz yüklü zaten. Evet, bu kadar. Çok ince ayrıntılara girmeyeceğim. Çünkü fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Bu şekilde yükleyip istediğiniz gibi test edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.